Türkiye'nin terk edilmiş ilginç köyleri farklı nedenlerden dolayı hayalet haline gelmiş. Her birinin farklı bir kaybolma, yok olma hikayesi bulunuyor. Çeşitli şehirlere bağlı olan bazı köylerimiz senelerdir ıssızlık içerisinde eriyip gidiyor. İçlerinden bazı köylerin üstüne mübadele senelerinden kalma olan bir sessizlik çökmüş. Bu anlamda pek çok köyden bahsedebilmek mümkün. Sizler için en ilginç hikayeyi barındıran terk edilmiş hayalet köyleri derledik. İyi seyirler. Kızıldağlar Köyü 21 yıldır Cinli denilen köyde tek başına yaşıyor. Aydın'ın Söke ilçesinde Kızıldağlar Köyü tam 21 yıl önce köyde cin olduğu iddiasıyla terk edilmiş. Anlatılanlara göre gece köyde davul sesleri duyuluyor. Fakat 73 yaşındaki Hulusi Gün 21 yıldır köyde tek başına yaşamına devam ediyor. Gün, köyde geceleri davul seslerinin duyulmasının ardından herkesin kaçtığını ancak kendisinin evini terk etmediğini ve korkutan olaylar yaşasa bile terk etmeyeceğini söylüyor. Türkiye'de ismi duyulunca insanların irkildiği birçok yer var. Bu yerlerden biri de Aydın'ın Söke ilçesindeki Kızıldağlar Köyü. Tam 21 yıl önce köyde cin olduğu iddiası nedeniyle tüm köy sakinleri başka yere taşındı. İddialara göre köyde gece vaktinde düğün olmamasına rağmen davul sesleri duyuluyordu. Bu sesleri çıkaranların ise cinler olduğuna inanılıyordu. Kızıldağlar Köyü'nde tek kalan kişi ise şu anda 73 yaşında olan Hulusi Gün adlı vatandaş oldu. Baras, Akçakaya köyünde doğan ancak daha sonra Kızıldağlar'a göç eden ve çobanlık yapan Gün, köyde elektrik olmaması nedeniyle de el gücüyle çiftçilik yapıyor. Ayrıca köyde su olmadığından kendi suyunu bidon bidon başka bir bölgeden taşıyor. Gün yine de ölene kadar köyünde kalmakta kararlı. Köydeki yaşamına ilişkin şu ifadeleri kullanıyor. Ben korkmam. Çocukluğumdan beri dağda koyun güderim. Biz çocuktuk o zaman. Semer'in kudurduğunu söylediler. Adamın üstüne geliyormuş. Adamın gözleri de korkunçtu. Öyle korkutuyorlardı bizi. Geceleri davul sesleri geliyor diyorlar. Ben daha öyle bir şey yaşamadım. Yaşayanlar var. Bu cinlerin, şeytanların bulunduğu bir semt varmış. O semtte gecenin yarısında davul zurna çalarmış. Oynarlarmış. Sesler duyulurmuş, kendilerini göstermezlermiş. Sadece ses gelirmiş. Burada elektrik yok, su yok. Rezil oluyorum. Ama davul seslerini duysam ben bu köyü yine de terk etmem. Vallahi yanlarına giderim, korkmam. Ben yalnız yaşamaktan hiç aciz değilim. 21 yıldan bu yana yalnız yaşıyorum burada. Allah ömür verdikçe de yaşayacağım. Davutlu Köyü, Lüleburgaz. 1988-1989 yılları arasında Kırklareli'nin Davutlu Köyü'nde geçtiği iddia edilen olayda köylüler, bazı insanların hayatlarını dahi kaybetmelerine neden olduğu söylenilen paranormal olayların yaşandığını anlatıyor. Rivayete göre köye inen sisin ardından insanlar, sisin içerisinde cin benzeri varlıklar görmeye başlıyor. Gördükleri varlıklara kara dedeler adını veren köylüler, bir süre sonra açıklanamayan bazı olaylar yaşamaya başlıyor. Kimse neler olduğunu tam olarak anlayamasa da olay bazı gazetelerde yayınlanıp duyulunca bir gazeteci olayı araştırmak isteyerek yola çıkıyor. Gazeteci HB köy meydanında dolaşıp muhtarla görüştükten sonra köylülerle röportaj yapıyor. Neredeyse tüm köylü bu varlıkları gördüğünü söyleyerek olayların gerçekten yaşandığını doğruluyor. Herkesin ağız birliği yapmış gibi konuştuğunu fark ederek 11 gün boyunca köyde kalmaya devam eden gazeteci bu süre zarfında köyde herhangi bir paranormal olayla karşılaşmıyor. Bir haber çıkartamayan ve parası bitmeye başlayan gazeteci karşılaştığı 14 yaşındaki bir çocuğa kameranın nasıl çalıştığını gösterip olağanüstü bir olay yaşaması durumunda kayıt almasını söyleyerek köyden ayrılıyor. Geçen 3 günün sonrasında 4 sivil jandarma gece vakti gazeteciyi kasetler ile İstanbul'daki evinden alarak ilçesinin jandarma komutanlığına getiriyor. Jandarmanın kıdemli komutanı yüzbaşı tarafından sorguya alınıyor. Kayda alınan sorgunun kameraya alınmasının nedeni gazetecinin köyde röportaj yaptığı 3 evden toplam 7 kişinin evinde kısmen parçalanarak öldürülmesi. Evin duvarına kanla yazılmış Arapça gazeteci HB yazısı ise HB'yi sorgulatan
sebep oluyor. Öldürülenler arasında gazetecinin kamerayı verdiği çocuk da bulunuyor. Yaşadıklarını detaylarıyla anlatmasının ardından masumiyeti anlaşılan gazeteci sorgu sonrası serbest bırakılıyor. Olayın üzerinden çok geçmeden 3 Şubat 1989 tarihinde gazetecinin köy yakınındaki bir ormanda kıyafetleri, botları ve not defteri bulunsa da izine rastlanılmıyor. Gazetecinin başına ne geldiği bilinmiyor ve kendisinden bir daha haber alınamıyor. Davutlu'da meydana gelen olaylar köy halkı içinde daha fazla panik ve korkuya yol açmasın diye köylülere cinnet vakası olarak aktarılıyor. Cenazeler ise büyük bir gizlilikle yalnızca jandarma ve köy halkı eşliğinde defnediliyor. İddialara göre köylülerin büyük bir çoğunluğu köyü terk ettiği için köyde hızla nüfus azalması gerçekleşiyor. Yaşananların üzerinden yıllar geçtikten sonra gazeteciyi sorgulayan jandarma bunalıma girerek intihar ediyor. Söylenilene göre babasının ölümünün ardından gizli kasasını açan yüzbaşının kızı 3 adet video kaseti, 1989 yılına ait gazete küpürleri ve kayıp gazeteciye ait not defterini buluyor. Paraya sıkıştığı bir dönemde yüzbaşının kızı bu kasetleri satıyor. 2011 yılında gerçek olduğu iddia edilen bu görüntüler derleniyor ve Kara Dedeler Olayı adlı film gösterime giriyor. Filmin yayınlanmasının ardından gazetede yer alan K ilinin L ilçesinin D köyü ibaresi, Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Davutlu köyü olarak düşünülse de köy muhtarı böyle bir olay olmadığını söylüyor. Yine de köy halkında korkuya neden olan bu durum nüfusun hızla azalmasına yol açıyor. Olayı tanıdıklarından dinleme şansı bulduğundan söz eden birkaç kişi ise konunun ruhani varlıklarla alakası olmadığını ve altında çok başka şeyler olduğunu söylüyorlar. Bazı forumlarda bunun bir istihbarat savaşı olduğu ve işin içerisinde karanlık sırlar olduğundan bahsediliyor. Olayların bilinmemesi gereken şeylerin öğrenildiği ve istemeden de olsa bazı kişiler olaya dahil olduğu için ölümle sonuçlanan bir durum olduğu teorisi de mevcut. Teoriye göre illegal işler içerisinde bulunan jandarmalar köylülerin konuyu anlamasını istemedikleri için ve onları uzak tutmak amacıyla Kara Dedeler adı verilen varlıkları uydurup korkuya neden oluyorlar. Bir başka yorumda ise kayıtlardaki kişilerin ağzının halk tabiriyle şivesinin Kırklareli halkının ağzıyla alakası olmadığı belirtiliyor. Ayrıca filmde yer alan bazı kişilerin ve kaybolduğu söylenilen gazetecinin ise başka yapımlarda yer aldığı da görülüyor. Bütün bunlar gazetelerin ve kasetlerin yalnızca film için hazırlanmış olabileceğini de düşündürüyor. Peki bu konuyla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Mübadele senelerinden gelen sessizlik, Dereköy. Gökçeada ya da antik çağlardan 1970 yılına kadar kullanılan adıyla İmroz, Türkiye'nin 1924'te imzaladığı Lozan Anlaşması karşılığında Bozcaada ile birlikte sınırlarına kattığı Gökçeada 289,5 kilometre ile Türkiye'nin en büyük adası olarak kabul ediliyor. Gökçeada merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Dereköy, 16. yüzyılda Piri Reis'in bahsettiği iki yerleşim yerinden biri konumunda bulunuyor. Köyün girişinde 1800'lü yıllarda inşa edilen Hagia Marina ve Koimesis Tis Theotokos kiliseleri yer alırken köyde ibadete açık kilise bulunmuyor. Yine aynı yıllarda yapılan çamaşırhaneler bölgenin en önemli yapıları arasında yer alıyor. Günümüzde Hayalet Köy olarak da bilinen Dereköy, özellikle Rum nüfusunun yoğun olduğu 1980 yılına kadar 2000 hanesiyle Türkiye'nin en büyük köy özelliğine sahipti. Dereköy, 22 kahvehane, 2 sinema, 3 zeytinyağı imalathanesi ve çok sayıda berber, terzi, bakkaliye dükkanına ev sahipliği yaparken günümüzde ise tam bir hayalet köy görünümünde. Yazın tatilcilerin ve evlerini görmeye gelen göçmenlerin gelmesiyle nüfusunda az da olsa hareketlenme gözlenen Dereköy'de, kışın ise özellikle nüfusun 10-15 kişi olduğu iddia ediliyor. Gökçeada'ya bağlı Dereköy, bugün evlerinin yıkılmaması açısından direnç gösterir şekilde bomboştur ve sakindir. Kayaköy. Muhteşem bir doğanın içerisinde koskoca tarihi ile tüm dikkatlerin üzerine çeken muhteşem bir köy, Kayaköy. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan köy, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından bir tanesi.
küçük kaya parçalarını andıran ve inşası sırasında pek çok taş malzemesinin kullanıldığı bilinen Rum evlerini gördüğünüzde hayran kalacaksınız. Kayaköy, Muğla'nın Fethiye ilçesinin Uzunyurt mahallesine bağlı olan bir köydür. 1922 yılında köyde yaşamını sürdüren Rumların nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan'a göç etmesiyle birlikte Yunanistan'dan gelen Türkler de bu bölgeye yerleşmiştir. Ancak bölgedeki evlerin Türklerin yaşam standartlarına uygun olmaması nedeniyle yıllardır köyün boş kaldığı bilinmektedir. Kayaköy, Teke Yarımadası'nın en otantik ve güzel yerleşim yerlerinden bir tanesidir. Likya uygarlığının kadim kentlerinden biri olarak bilinen köyün geçmişteki adı Karmnasos'tur. Fethiye'de bulunan Telmesos'u, Kayaköy'ün olduğu yerde de Karmnasos'u kurmuşlardır. Köyün M.Ö. 3000'li yıllara dayanan bir tarihi olduğu bilinmektedir. Ancak en eski buluntular ise M.Ö. 4. yüzyıla aittir. 5000 yıllık tarihiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kayaköy hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak mekanları arasındadır. Köyde atları bağlayacak ahırların bulunmaması, akarsu kıyısında yer almaması gibi nedenler Türklerin bölgeden göç etmesindeki en önemli nedenler olarak bilinmektedir. Günümüzde ise Kayaköy koruma altına alınmış olup bir sit alanı olarak yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulmaktadır. Bunların yanı sıra köyün en yüksek yerinde ise bir kilise bulunduğunu ifade etmek gerekir. Eski çağlardaki Rum halkının ibadetlerini burada bulunan kilisede gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Bunun yanı sıra kilise seyir tarısı olarak da kullanılmıştır. Kiliseden köye bakıldığında kaya parçalarını andırmakta olan ve gölgesi evin arkasına düşmeyecek biçimde hesaplar ile inşa edilen küçük taş evler göz kamaştırmaktadır. Evlerin çatısının, kapı ve pencerelerinin ise 1950 yılında meydana gelen Rodos depreminde yıkıldığı bilinmektedir. Kayaköy'de bir hayalet şehir oluşmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi de bölgede meydana gelen depremdir. Bunun yanı sıra evlerin kare biçimde olması ve tepeden aşağı doğru bir şekilde sıralanması ise köyün sanki Yunanistan'da bir köy algısı oluşturmasına neden olmaktadır. Bölgede büyük bir dağ ve birkaç tane de mağara yer almaktadır. Köyün biraz daha tepesine çıkıldığında ise muhteşem Ege Denizi görülmektedir. Fırat'ın sularının altında kaderine terk edilmiş köy, Savaşan Köyü. Savaşan Köyü de en az diğerleri kadar ilginç bir durumda. Halfeti'nin bazı köyleri tam olarak 2000 senesinde yapılmış baraj ile suların altında kalmıştır. Halfeti ilçesine bağlı bulunan Savaşan Köyü de kendi kaderine çoktan terk edilmiş olan bir köydür. Köy etkileyici şekilde bir manzaraya sahip olsa bile köyün sakinleri bu suların yaratmış olduğu tehlikeli durumlardan dolayı 30 kilometre ötede olan başka bir köye yerleştirilmiştir. Halfeti'nin tarihi M.Ö. 855 yılına dayanıyor. O zamanlar Asur kralı tarafından Şitamrat ismi verilerek kurulmuş. Tarih boyunca pek çok uygarlığa tanıklık etmiş. Çağlar boyunca ismi hep değişmiş. Yakın tarihte ise 1292 yılında Memlüklüler tarafından ele geçirilip yine ismi değiştirilmiş. Kalatül Müslümin adı verilen şehir Yavuz Sultan Selim ile Osmanlılara geçmiş ve bugün de kullanılan Rumkale adını almış. Ancak Osmanlı döneminde şehir önemini kaybedince yerleşim alanı karşı sahile taşınmış. 1954 yılında ilçe haline gelen Halfeti, Birecik Barajı'nın yapımı ve taşması sonucu 2000 yılında sular altında kaldı. Bugün terk edilmiş haldeki Savaşan Köyü eski Halfeti olarak geçiyor. İlçeye gelen ziyaretçilerin tekne turuyla görebildiği ve büyük bölümü sular altında kaldığı için Batı kent olarak nitelendirilen köy, bölgeyi ziyaret eden turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor. Gaziantep ile Şanlıurfa'nın tam ortasında olup Şanlıurfa'ya bağlı olan Halfeti ilçesi, Uluslararası Sitaslov Birliği tarafından 2013 yılında bugüne kadar dünyada yalnızca 264 şehrin almış olduğu Sitaslov yani sakin şehir unvanına layık görüldü. Bugün Savaşan Köyü tarihi miras olarak turizm hareketliliği oluşturması açısından dönüştürülmelere tabi oluyor. Tekne turu sırasında Fırat Nehri'nden geçerken su altında kalan Ulu Cami'nin minaresi ve Rumkale görülebiliyor. Sazak Köyü, Karaburun. İzmir'in Karaburun ilçesine ortalama 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve şu anki Parlakköy sınırları içinde kalan Sazak Köyü, eşsiz manzarasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip.
Oldukça büyük bir köy olan Sazak köyünde sizi önce Ege Denizi'nden esen rüzgarın sesi karşılar. Hemen karşısında ise Sakız Adası vardır. Sazak köyünde eskiden 120 hane bulunurmuş. Bu 120 hanenin 100'ü Rumlara, 20'si Türklere aitmiş. Rumların ve Türklerin barış içinde yaşamını sürdürdüğü nadide köylerden biriymiş Sazak. Bunun en güzel örneği köyün içerisinde bulunan kilise ve cami kalıntılarıdır. Aynı zamanda hem gayrimüslim mezarlığı hem de köyün girişinde Müslüman mezarlığı vardır. Köyün aşağısına inen yolda Osmanlı mimarisinden olduğu anlaşılan unutulmuş ve kurumuş bir çeşme bulunmaktadır. Sazak köyü terk edilmeden önce razaki üzümü, şarabı ve pekmezi ile ünlüymüş. Günümüze ulaşamayan iskelesi ise Rumlar zamanında önemli bir ticaret merkeziymiş. 1923 yılında Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan nüfus mübadelesi ile Rumlar köyden ayrılmış. Köyde önce göç edenlerin arkalarında bıraktığı ev eşyaları, sonra ise evlerin kapıları, pencereleri, kiremitleri, taşları yağmalanmış ve define avcıları tarafından talan edilmiş. Bölgede yaşanan depremlerden de olumsuz etkilenen bu güzel köy günümüzde harabe görüntüsü almış. O günlerde Sazak'tan Sakız Adası'na ve Yunanistan'ın farklı bölgelerine göç edenlerin torunları günümüzde özellikle de yaz aylarında atalarının yaşadıkları Sazak köyünü ziyarete gelmektedir. Sazak köyü bugüne kadar pek çok sanatsal etkinliğe imza attı. Bu etkinliklerden en fazla ses getireni ise İranlı def sanatçısı Sami Hosseini öncülüğünde kurulan ünlü ritim topluluğu Ahura'nın Gafil Gezme Şaşkın parçasına çekilen klip olmuştur. Eğer yolunuz Karaburun'a düşerse Sazak köyünü mutlaka görün. Kışla köyü 15 yıl önce ortaya atılan cin iddiası Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir köyün terk edilmesine yol açmıştır. Söylentileri aldırmayan bir aile ise 5 yıl önce taşındıkları köyde tek başına yaşamaya devam ediyor. İlçede esnaflık yapan bir kişi ise söylentiler nedeniyle köye kimsenin gelip gitmediği ve adeta harabeye döndüğünü söyledi. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı Cinli Köy'e çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. 5 yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentileri aldırmadan 5 yıldır köyde hayat sürdüren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü. 5 yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor. Köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum. Söylentilere dair hiçbir şey görmedim şeklinde konuştu. Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek Şarkışla ilçesinde yaşıyorum. Buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu. Hepsi burayı terk etti. Şu an tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmez diye söyleyip köyle ilgili düşüncelerini belirtmiş. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta dünyanın yıllar önce terk edilmiş en ıssız yerlerine dair bir belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.